Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 4 tane yufkadan yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Tarifim için 200 gram lor peyniri kullanıyorum. Üzerine rendelediğim 200 gram kaşar peynirini ekliyorum. Son olarak da doğradığım çeyrek demet maydanozu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Böreğimin iç malzemesi artık hazır. Hemen sosumu hazırlıyorum. Bunun için de 100 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım. Üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu arada tereyağının soğumuş olması gerekiyor. İlk olarak tezgahıma 1 adet yufkayı koydum. Şimdi her yerini ince bir tabaka halinde güzelce yağlıyorum. Bu arada dilerseniz sadece tereyağı ya da sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben hem lezzetli hem de daha çıtır olması için her ikisini de kullanıyorum. Birinci yufkanın her yerini yağladıktan sonra ikinci yufkayı da üzerine koyuyorum. Ve aynı şekilde yağlamaya devam ediyorum. Bu arada tarifim için toplamda 4 adet yufka kullandım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İkinci yufkamın da her yerini güzelce yağladım ve şimdi rulet yardımıyla kesiyorum. Yufkamı toplamda 8 eşit parçaya kesiyorum. Tamamını keserek hazırladıktan sonra geniş kısımlarını hazırladığım iç harcından bolca koyuyorum. Tabii ki dileyen bu börek tarifimde farklı bir iç harcı da kullanabilir. Tamamına iç harcını koydum. İlk olarak yufkanın uç kısmını iç harcının üzerine kapatıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi kenarlarını da katlayarak rulo yapıyorum. Rulo yaparken ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı olması halinde pişme esnasında patlayacaktır. Çok sıkı sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Yufkanın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını rulo yaparak hazırlıyorum. Dilerseniz böreklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzluk poşetlerine koyarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Çat kapı misafiriniz geldiği zaman da buzluktan çıkartarak hemen sıcak fırına koyup pişirebilirsiniz. Veya aynı şekilde buzluktan çıkartarak kahvaltınızda da sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu tür börekleri yaparken lütfen paket yufka kullanmayın ve günlük yufka kullanın. Böylelikle börekleriniz çok daha lezzetli olacaktır.
2 adet yufkayı aralarına yağ sürerek üst üste koydum ve kestim. Sonrasında iç harcını koyarak görmüş olduğunuz gibi rulo yaptım. Kalan 2 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlayarak börek yapıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Aralarına sürdüğüm tereyağı ve sıvı yağ karışımının içerisine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Fırça yardımıyla güzelce çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Son olarak üzerlerine çiğ susam serpiyorum. Böreğimin tüm aşaması artık bitti. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Pişme süresi oldukça kısa. Ortalama 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere böreğin ne kadar çıtır çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. İçerisine kattığımız tereyağı sayesinde böreğimiz çok daha lezzetli oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.